Beverly Elliot, takma adı ise ölüm meleği olarak biliniyor. Kendisi bir hemşire. Daha doğrusu öyleydi bile diyemeyeceğim. Çünkü aklı bulanık farklı bir davranış sergileyen ve sanki hemşireliğe zorunlu olarak başlamış gibi. Özellikle 1991'in başlarında felaket yüzünü göstermeye başlıyor. Ve başladığında küçük yaşamların yaşamına nasıl son verdiğine siz de şaşıracaksınız. Şimdi Beverly Elliot'in doğduğu zamana, 1968'e ve büyüdüğü Corby Glen köyüne gidelim. İki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi vardı. Babası Richard bir içki dükkanında, annesi ise okul temizlikçisi olarak çalışıyordu. Beverly yaralarının üzerine bandaj ve alçı takmak gibi endişe verici eğilimler sergiliyordu ve yaraların incelenmesine izin vermiyordu. Ergenlik döneminde aşırı kilolu hale gelince giderek daha fazla ilgi çekmeye başladı ve sıklıkla başkalarına karşı saldırganlık gösterdi. Bir dizi fiziksel rahatsızlık için tıbbi yardım almak için hastanelerde önemli zaman geçirdi. Ve bu ameliyat izine müdahale etmekte ısrar ettiği için iyileşmesi yavaş olan mükemmel sağlıklı apandisinin alınmasıyla sonuçlandı. Ayrıca kendine zarar verdiği biliniyordu. Ve tıp uygulayıcıları onun ilgi çekme davranışlarına aşina olduğunu anladığında hemen doktor değiştirme seçeneğini kullanıyordu. Beverly'nin ergenlikteki davranışları kişinin çoğunlukla ilgi çekmek için hasta olmadığı halde tıbbi yardım arayışında bulunması anlamına gelen Munchausen sendromunun tipik özelliklerini taşıyordu. Ve bu davranışları başkalarında istediği tepkiyi uyandırmayınca fark edilme arzusunu tatmin etmek için başkalarına zarar vermeye başladı. Beverly, K. Steven ve Graham Kız Okulu'na girmek için sınavı geçemeyince karma eğitim için Charles Reed Modern Okulu'na gitti. Sık sık bebek bakıcılığı işlerinde gönüllü oldu. 16 yaşında okulu bıraktı ve Graham Koleji'nde hemşirelik dersi aldı. Başka bir eğitim aldığı huzurevinde duvarlara dışkı bulaştırmak gibi tuhaf davranışlarda bulunduğundan şüphelenildi. Devamsızlık seviyesi de bir dizi hastalığın sonucu olarak olağanüstü derecede yüksekti. O zamanki erkek arkadaşı daha sonra ilişkinin bitmesinden önce sahte gebelik ve cinsel temas iddiasında bulunan Beverly, saldırgan, manipülatif ve aldatıcı olduğunu söyleyerek iftira attığını söyledi. Kötü katılım geçmişine ve hemşirelik sınavlarında ardışık başarısızlığına rağmen 1991'de 23 yaşındayken Lincolnshire'daki kronik olarak yetersiz personele sahip Kessevin ve Graham Hastanesi'nde 6 aylık geçici bir sözleşmeyle işe alındı ve burada çocuk koğuşunda çalışmaya başladı. Başladığında gündüz vardiyasında sadece 2 eğitimli hemşire ve gece vardiyasında bir hemşire vardı. Bu da şiddet içeren dikkat çekme davranışının bu kadar uzun süre fark edilmemesini açıklıyordu. 21 Şubat 1991, ilk kurbanı 7 aylık Liam Taylor'ın göğüs enfeksiyonu vardı. Bu yüzden çocuk koğuşuna yatırıldı. Beverly ailesine onun güvenilir ellerde olduğunu, güvence altına almak için elinden geleni yaptı ve onlara eve gidip biraz dinlenmeye ikna etti. Ve geri döndüklerinde Beverly onlara Liam'ın solunum acil durumu yaşadığını ancak iyileştiğini söyledi. Çocuğa göz kulak olabilmek için ekstra gece görevi için gönüllü bile oldu. Ve bu durumda ailesi de geceyi hastanede geçirmeyi seçti. Liam gece yarısından hemen önce bir solunum krizi daha geçirdi. Ancak bunun üstesinden tatmin edici bir şekilde geldiği düşünülüyordu. Ancak Beverly çocukla yalnız bırakıldı ve durumu önemli ölçüde kötüleşti. Yüzünde kırmızı lekeler belirmeden önce büyük derecede solgunlaştı. Bu noktada Beverly acil bir canlandırma ekibi çağırdı. Beverly'nin hemşire meslektaşları o sırada nefes almayı bıraktığında çalmayan alarm monitörlerinin olmamasından dolayı şaşkına dönmüşlerdi. Liam kalp krizi geçirdi ve ilk ekibin tüm çabalarına rağmen ciddi beyin hasarı geçirdi ve yalnızca yaşam destek makinelerinin yardımıyla hayatta kalabildi. Tıbbi tavsiye üzerine ebeveynleri bebeklerini yaşam destek ünitesinden çıkartma konusunda acı verici bir karar aldılar ve ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak kaydedildi. Beverly, Liam'ın ölümündeki rolü hakkında hiçbir zaman sorgulanmadı. Liam'ın ölümünden sadece 2 hafta sonra bir sonraki kurbanı 5 Mart 1991 epilepsi nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan cerebral palsy rahatsızlığı, yani beyinde oksijensiz kalma gibi nedenlerle oluşan hasar. Bu kişi de 11 yaşındaki Timothy Hardwick oldu. Tabii ki Beverly onun bakımını üstlendi ve yine çocukla yalnız kaldığı bir dönemin ardından acil canlandırma ekibini tekrar çağırdı. Ekip onu nabzı olmayan ve morarmış halde buldu. Çocukları hastalık uzmanı da dahil olmak üzere ekip ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen onu canlandırmayı başaramadı.
Daha sonra yapılan bir otopsi, epilepsisinin resmi olarak suçlanmasına rağmen açık bir ölüm nedeni ortaya koyamadı. Üçüncü kurbanı 1 yaşındaki Kaylee Desmith. 3 Mart 1991, göğüs enfeksiyonuyla hastaneye kaldırıldı ve iyileşiyor gibi görünüyordu. 5 gün sonra Beverly'nin refakatinde olan Kaylee, Liam Taylor'ın 2 hafta önce öldüğü yatakta kalp krizi geçirdi. Canlandırma ekibi onu canlandırmayı başardı ve şanslı ki Nottingham'deki başka bir hastaneye transfer edildi. Burada görevli doktorlar kapsamlı bir muayene sırasında koltuk altının altında garip bir delik keşfettiler. Ayrıca delik izinin yakınında kazara bir enjeksiyona bağladıkları bir hava kabarcığı keşfettiler. Ancak herhangi bir soruşturma başlatılmadı. 5 aylık Paul Crampton, Beverly'nin bir sonraki kurbanı oldu ve 20 Mart 1991'de ciddi olmayan bir bronşiyal enfeksiyon sonucu koğuşa alındı. Taburcu edilmesinden hemen önce yine tek başına bir hastaya bakan Beverly, Paul'un insülin şokundan muzdarip göründüğü ve 3 ayrı durumda neredeyse komaya girdiği için yardım çağırdı. Her seferinde doktorlar onu hayata döndürmeyi başardılar. Ancak insülin seviyesindeki dalgalanmayı açıklayamıyorlardı. Nottingham'deki başka bir hastaneye ambulansla götürüldüğünde Beverly de onunla birlikte gitti. Orada tekrar çok fazla insülin olduğu bulundu. Paul ölüm meleğinin hizmetlerinden sağ kurtulduğu için son derece şanslıydı. Aradan tam 24 saat geçti ve başka bir zatürre hastası olan 5 yaşındaki Bradley Gibson beklenmedik bir kalp krizi geçirdi. Ancak canlandırma ekibi tarafından kurtarıldı. Daha sonraki kan testleri insülinin yüksek olduğunu gösterdi. Bu da ilgili doktorlar için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Beverly'nin katılımı o gece daha sonra başka bir kalp krizine yol açtı ve iyileştiği Nottingham'e nakledildi. Beverly'nin huzurunda açıklanamayan sağlık olaylarının sıklığındaki bu endişe verici artışa rağmen yine de hiçbir şüphe uyandırılmadı ve o şiddet çılgınlığına kontrolsüzce devam etti. Bir gün sonra 2 yaşındaki kurban Ying Hong Chen maviye döndü ve Beverly alarm verdiğinde oldukça sıkıntılı görünüyordu. Ancak oksijene iyi yanıt verdi. Yaptığı bu saldırı yüzünden Nottingham'daki daha büyük bir hastaneye nakledilmesiyle sonuçlandı ve burada iyileşti. Beverly daha sonra dikkatini erken doğumları nedeniyle gözlem altında tutulan henüz 2 aylık ikizlere, Katie ve Becky Phillips'e çevirdi. Gastroenterit nöbeti Becky'yi 10 gün sonra koğuşa getirdi ve Beverly onun bakımını devraldı. 2 gün sonra Becky'nin hipoglisemik göründüğünü ve dokununca üşüdüğünü iddia ederek alarm verdi. Ancak herhangi bir rahatsızlık bulunamadı. Bebek Becky annesiyle birlikte eve gönderildi. Gece boyunca kasılmalar geçirdi ve belirgin bir acı içinde ağladı. Ancak çağrıldığında bir doktor kolik olduğunu söyledi. Ebeveynleri onu gözlemlemek için yataklarında tuttular. Ve gece nasıl olduysa minik bebek fenalaşmış ve hayata gözlerini yummuştu. Otopsiye rağmen patologlar net bir ölüm nedeni bulamadı. Becky'nin hayatta kalan ikizi Katie önlem alarak Grate'ime yatırıldı. Ve gıcık olacaksınız ama talihsizliğiyle Beverly yine oradaydı. Çok geçmeden nefes almayı bırakan bebek Katie'yi canlandırmak için bir canlandırma ekibi çağırmak zorunda kaldı. Katie'yi canlandırmak için yapılan çabalar başarılı oldu. Ancak 2 gün sonra benzer bir kriz daha geçirdi ve bunun sonucunda akciğerleri çöktü. Başka bir canlandırma çabasının ardından Grate'ime transfer edildi ve burada oksijen eksikliğinden kaynaklanan ciddi beyin hasarına ek olarak 5 kaburgasının kırıldığı görüldü. Büyük bir ironi olarak Katie'nin annesi Sue Phillips bebeğinin hayatını kurtardığı için Beverly'ye o kadar minnettardı ki Katie'nin vaftiz annesi olmasını istedi. Beverly bebeğe kısmi felç, görme ve işitme hasarı vermiş olmasına rağmen gönüllü olarak kabul etti. 3 ay sonra 26 Temmuz 1991 polis Beverly'nin cinayetle suçlanmak için yeterli delile sahip olduğunu düşündü. Ancak resmi olarak suçlanması Kasım ayında gerçekleşti. Beverly sorgu sırasında sakin ve kontrollü davrandı. Saldırılarda herhangi bir rol almadığını belirtti ve sadece kurbanlara baktığını iddia etti. Evinde yapılan aramada kayıp hemşirelik göründüğü bazı parçaları ortaya çıktı. Polis tarafından yapılan daha kapsamlı geçmiş kontrolleri çok ciddi bir kişilik bozukluğuna işaret eden bir davranış örüntüsü gösterdi. Ve Beverly her ikisi de hastalık yoluyla ilgi çekmeye karakterize olan Munchausen sendromu ve Munchausen by proxy sendromunun semptomlarını sergiledi. Munchausen sendromunda fiziksel veya psikolojik semptomlar ya kişinin kendi kendine oluşturduğu ya da dikkat çekmek için kendi kendine uydurduğu semptomlardır.
Oysa Munchausen by proxy, kişinin kendine dikkat çekmek için başkalarına zarar vermesini içeriyor. Bir bireyin her iki rahatsızlığı da göstermesi oldukça nadir. Beverly'nin ergenlikteki davranışları Munchausen sendromunun tipik bir örneği gibi görünüyordu. Ve bu davranış başkalarında istenen tepkileri uyandırmayı başaramayınca, fark edilme arzusunu tatmin etmek için genç hastalarına zarar vermeye başladı. Hapishanedeyken bir dizi sağlık çalışanının ziyaretlerine ve değerlendirmelerine rağmen Beverly yaptıklarını itiraf etmeyi reddetti. Bir dizi duruşmadan sonra Beverly 4 kurban, 11 teşebbüste bulunması ve 11 ağır bedensel zarar verme suçlamasıyla suçlandı. Duruşmasını beklerken hızla kilo verdi ve psikolojik sorunlarının bir başka göstergesi olan anoreksiya nervoza geliştirdi. Hastalıkları nedeniyle çok sayıda gecikmeden sonra bunun sonucunda 70 kilo vermişti. 15 Şubat 1993'te Nottingham Kraliyet Mahkemesi'nde yargılandı ve savcılar jüriye her şüpheli olayda nasıl hazır bulunduğunu ve koğuştan çıkarıldığında hiçbir olay olmadığını gösterdi. Her bir kurbanda yüksek insülin ve potasyum değerlerinin yanı sıra uyuşturucu enjeksiyonu ve delme izleri hakkındaki kanıtlar da Beverly'yi ilişkilendirdi. Ayrıca kurbanının oksijenini boğmak ve makinelere müdahale etmek suretiyle kesmekle suçlandı. Çocukluk dönemindeki alışılmadık davranışları gün yüzüne çıkarıldı ve pediatri uzmanı Profesör Roy, jüriye Munchausen sendromunu ve Munchausen by proxy sendromunu açıkladı. Beverly'nin her ikisini de semptomlarını gösterdiğini ve ayrıca tutuklanma sonrası tipik davranışına ve yüksek hastalık sıklığına dair kanıtlar sundu. Ve bu da davasının başlamasını geciktirdi. Profesör Roy'un fikri, Beverly Elliott'in asla iyileşemeyeceği ve temas edebileceği herkes için onu açık bir tehlike haline getireceğiydi. Yaklaşık 2 ay süren bir duruşmanın ardından Beverly'nin devam eden hastalığı nedeniyle sadece 16 gün katıldığı biliniyor. Beverly 23 Mayıs 1993'te suçlu bulundu ve 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu bir kadına verilen en ağır cezaydı. Ancak yargıca göre kurbanların ailelerinin korkunç acıları ve hemşirelik mesleğine getirdiği utançla orantılıydı. Beverly'nin davasının Grayton ve Casteve'nin hastanesi üzerindeki etkisi o kadar şiddetliydi ki doğum ünitesi tamamen kapatıldı. Beverly hapishaneye gitmek yerine çoğunlukla akıl sağlığı yasası kapsamında gözaltına alınan kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli bir tesis olan Nottingham'deki Rampton Güvenlik Hastanesi'nde tutuldu. Rampton'deki bir tutuklu olarak dikkat çekmeye davranışlara tekrar başladı. Öğütülmüş cam yuttu ve eline kaynar su döktü. Daha sonra suçlandığı 3 kurbanı ve 6 saldırıyı itiraf etti. Suçların dehşet verici doğası, onu İçişleri Bakanlığı'nın şartı tahliye için asla uygun olmayacak suçlular listesine koydu. En dikkat çekeni ise Beverly'nin ilk kurbanı Liam Taylor'ın babası Chris Taylor. Rampton'in bir hapishaneden çok bir Butlin tatil kampına benzediği yönündeki suçlamaları oldu. Yaklaşık 400 mahkumla ilgilenmek için yaklaşık 1400 çalışanı olan tesis, vergi mükelleflerine mahkum başına haftalık yaklaşık 3000 dolara mal oluyor. 2001'deyken hala bekar olmasına rağmen diğer mahkum Mark Hagee ile evleneceğine dair haberler vardı. En son olarak Mayıs 2005'te gazetenin yaptığı bir soruşturmanın konusu olmuş. Ve 1993'teki tutukluğundan bu yana devletten 40 bin doların üzerinde yardım aldığı ortaya çıkmıştı. Ağustos 2006'da Beverly, cezasının yeniden gözden geçirilmesi için başvuruda bulundu. Ve bu da denetim hizmetlerinin mağdurların aileleriyle süreç hakkında iletişime geçmesine yol açtı. Beverly, Rampton'da kalmaya devam ediyor. Kasım 2021'de şartlı tahliye için uygun hale geldi. Ancak Ağustos 2023 itibariyle hala hapiste. Beverly'nin saldırısından kurtulan Kayleigh, serbest bırakılırsa Beverly'nin kendisini yakalayabileceğinden korktuğunu dile getiriyor. Beverly Elliott'in bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar. Ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, isterseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.